Müslümanlar Türkleri silah zoruyla Müslüman yapıp Araplaştırdı diyorlar. Hocam evrim teorisi nenemin masalıdır diyorsunuz. Şamanizm hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Gerçekten insanın midesine rahatsızlık verecek seviyededir. Türklerin yapısında biraz değişiklik var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir günde 800 bin çadır Müslüman oluyor. Özellikle Oğuzların hayatları hiç de bizim böyle bir zannettiğimiz gibi değildir. Çünkü İslamiyet'i kabul etmeyen Türklerin tamamı Hocam evrim teorisi nenemin masalıdır diyorsunuz. Tamam, evrime inanmayalım ama evrime alternatif olarak bu kadar çeşitli türlerin olmasıyla ilgili bilimsel bir yaratılış teorisi var mı? bu kadar canlı türünün olması zaten evrimin olmadığını gösterir. Çünkü bu kadar canlının bir tanesinin meydana gelmesi için kainatın ömrü yetmezken, o bir tek canlının bir hücresinin meydana gelmesi için bile kainatın ömrü yetmezken, bu kadar farklı türlerin meydana gelmesi için hangi kainatın ömrü yetecek? Bu düşüncenin tam tersine bu kadar çok farklı canlı türünün olması doğrudan doğruya yaratılmış olduğunu söylüyor. Biz yaratılma meselesini bilimsel derken biz şundan biliyoruz. Bütün malzeme nedir? Atomlardır. Kuvvetler nedir? İtme, çekme, sıcak, soğuk, ağır, hafif, aydınlık, karanlık. Kuvvetler de bunlardır. Bunları bir araya getirirsek, hava, toprak, güneş, o unsurları da katalım, 100 küsur elementi de katalım. Bunlardan hiçbir tanesi bir canlının meydana gelmesini açıklamaz. Çünkü bunların hepsi şuursuzdurlar, gaye takip edemezler. Ama canlının kendisinde ve canlının vücudunda gaye takip ederek organın meydana gelmesi var. Bütün bunların olması gösteriyor ki kainatın ömrü bir tek hücrenin var olmasına bile yetmezken bu kadar çok canlının var olması zaten ilmen evrimin olamayacağının delilidir. Bu kadar çok canlı türünün bir tanesinin var olmasına kainat ömrü yetmezken bu kadar hepsinin var olması için hariçten ekstradan bir delile gerek yoktur. Birisinin yapmış olduğunu anlamak için kesin olarak. Evet. O zaman bütün mahlukatın yaratılış teorisine göre bir evvel babası mı var hocam? Yani Olması Allah gerek, her evet. türü ilk yaratırken kendisine has olarak yarattı. Onu başka bir türden çevirmedi. Çevirmedi. Her türün bir evvel Adem babası vardır. Hocam bir kısım insanlar biz Türklerin asıl dini şamanizmdir deyip gençlere şamanizmi tavsiye ediyorlar. Kısaca şamanizm hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Türklerin tek dini şamanizm değildir. Bu konuda İslam elçisi olarak Orta Asya'daki tüm Türk ve Rus kabilelerini, devletlerini ziyaret eden İbn Fadlan seyahatnamesi Türkçe'de basıldı. Oraya bakabilirler. Orada mesela İbn Fadlan seyahatnamesinde meselenin çok da öyle bize anlatıldığı gibi olmadığını gösteriyor ki bu tarihi bir kaynaktır. Türklerin tek dini şaman değildir. Şamanizm de vardır. Fakat en çok bulundukları yani içinde bulundukları din en çok Tiyonizmdir. Brahmanizmi de benimsemiş olan Türkler vardır. Bunlardan mesela oradaki seyahatnameye bakarsanız Türklerin malum bir uzvu boyunlarına asıp varlık nedeni olarak sadece onu görüp ona ibadet ettiklerini oradan görebilirsiniz. Dolayısıyla sadece Türkler şaman değildir. Onun dışında da birçok dinleri vardır. Bu arada bir kısmı da bu göçler başladıktan sonra bir kısmı Brahmanizm dinine geçiyor. Bir kısmı şaman dininde az bir miktar onda kalıyor. Bir kısmı ise Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya geçip Hristiyanlaşıyorlar ve ortadan kayboluyorlar. Burada bizim dikkat etmemiz gereken önemli nokta şudur. Sadece ve sadece Orta Asya'dan Müslüman Arapların olduğu yere göç eden ve Müslüman Araplarla karşılaştıktan sonra Müslüman olanlar sadece kendini Türkler muhafaza etti. Onun dışında Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya geçen Türklerin tamamı, hatta Boğaz'dan karşıya geçen Peçenekler, Ogurlar, Kıpçaklar vesaireler hepsi gittikleri yerde kayboldular ve Türklüklerle hiçbir alakası kalmadı. Yeryüzünde Türklükle devam eden, alakası olan sadece ve sadece Müslüman olan Türkler kaldı. Onun dışındakiler Brahmanizmi seçenler de, şamanı seçenler de vesaire seçenlerin tamamı da yeryüzünden silindi. Hristiyan olanların işte Bulgaristan'da olduğu gibi, Macaristan'da olduğu gibi, Finlandiya'da olduğu gibi hiçbir şekilde Türklükle bir alakası kalmadı. Dolayısıyla Türklüğün muhafazası sadece ve sadece İslam'la mümkün olmuştur. İslam'ın dışındakilerin hiçbir tanesinin Çuvaş ve Yakut'ta olduğu gibi, mesela şu anda gidelim Rusya'nın kuzeyinde Çuvaş ve Yakut lehçeleri de öyledir. Mesela Türkçeyi bilenler, edebiyatı bilenler bilir. Türkçenin iki lehçesi Çuvaş ve Yakut lehçeleri var orada. Türkçe konuşurlar. Gidin bakın, ırk olarak da Türktürler, dil olarak da Türktürler. Ama gidin bakın, siz Türklere mi kendinizi yakın görüyorsunuz, Ruslara mı derseniz Ruslara diyecektir. Çünkü İslamiyet'i kabul etmeyen Türklerin tamamı yeryüzünden, Türklükten de çıktı, her şeyden de çıktılar ve kayboldular. Soyları devam etmedi. Yani zannedildiği gibi şamanizm Türkleri muhafaza etmiş değildir. Tam tersine İslamiyet muhafaza etmiştir. İslamiyet'in dışındaki dinlere mensup olanların tamamı ırk olarak, kabile ve aşiret olarak tamamı yeryüzünden, boy olarak tamamı silinmiştir. Hocam hemen akla geliyor, yani İslamiyet gibi hak ve hakikat, bütün deliller, bürhanlar akli ve mantıki olunca
gençler neden tarih sahnesinden çıkmış gitmiş şamanizm ya da başka dinlere kayma ihtiyacını hissediyorlar? İslamiyet'i bilmemekten bir, öbürlerini de bilmemekten iki. Yani hem İslamiyet'i bilmiyorlar hem önceki dinlerin mahiyetini bilmiyorlar. Dolayısıyla davulun sesi uzaktan kulağa hoş geliyor. Böylece İslamiyet hakkında bilgi az olunca, Türklerin eski dini hakkında da bilgi az olunca hemen birileri işte eski dinde Türklerin böyle dini vardı vesaire gibi. Hayır, olsa bile bir kere yanlış bir din zaten. İşte gök tanrı var, öbür tarafta da yeraltı tanrısı var, erlik var filan böyle. Birden fazla tanrı var. Zannedildiği gibi Karısı Umay var mesela, gökyüzünde oturuyor yani. Karısı Umay. Bu bizim zannettiğimiz gibi böyle tek tanrı filan değildir. Eğer o İbn Fadlan seyahatname mesela okursanız, bakarsanız özellikle Oğuzların hayatları hiç de bizim böyle bir zannettiğimiz gibi değildir. Bir tek eskiye dönük olarak, hani mesela bizim tarihimizden, İslamiyet'ten önceki tarihten eskiye dönük olarak hakikaten güzel diyebileceğimiz iki halet vardır. Onlardan bir tanesi şudur: Türkler sözünde çok son derece sadıktır. Sözleri kanundur, tartışmaya açık değildir. Böyle bir yapıları var. İkincisi de zina edene verdikleri ceza korkunçtur. Yani bir iki tane ağaca bağlayıp oltadan baltayla yararak ceza verirler. Böyle bir yapıları var onların. Bunun dışındaki mesela temizlikle alakadar, bazı hayat tarzı alakadar bakarsanız İslamiyet'le ya da şu andaki anlayışımızla bile uyuşacak tarafları hemen hemen hiç yoktur. Hakikaten bazıları gerçekten insanın midesine rahatsızlık verecek seviyededir. Dolayısıyla Türklerin Müslüman olmasının nedeni önceki dinlerin İslamiyet'e benzemesi falan değil. İslamiyet'in tam tersine önceki yaşantılara göre, yani muma göre bir güneşin ortaya çıkması gibi gördükleri için Müslüman olmuşlardır. Yoksa birbirinin aynı olup da İslamiyet'i seçmiş olmazlar, o değillerdir. Öyle olsa da hiç çıkmazlardı yani. Evet. Zaten deniliyor ya hocam, Müslümanlar Türkleri silah zoruyla Müslüman yapıp Araplaştırdı diyorlar. O zaman bu bilgi doğru değil. Bu bilgi tamamen yanlıştır. Bu iş meselenin yanlış olduğunu anlamak için doğrudan doğruya gidip tarihe bakmaları lazım. Bir kere sadece Kuteybe denen bir tane bir herifin dışında doğru dürüst öyle bir katliam vesaire yapılmamıştır. O da kendi namına böyle bir şey yapmıştır. Şimdi bu Talas Savaşı'nı bilen bilir. Talas Savaşı'ndan hemen öncesinde ortada bir Türk devleti kalmamıştı. Ortada bir Türk devleti kalmadığında, kabilelere, aşiretlere bölündüğünde Türkler, o sırada yani binlerce yıllık düşmanı olan, Türklerin düşmanı olan Çinler, Türkleri tamamen ortadan kaldırmak için tarihin görmediği 200 bin kişilik bir ordu topluyorlar o zaman. Böyle bir durumda ise Türk beyleri, o zaman Orta Asya'daki devletlerden beyliklere dönüşmüş olan Türk beyleri Abbasilerden yardım istiyorlar. Abbasilerden tutup Türklere yardım ettiklerinde Talas Savaşı'nda Çinler yenilince Türklerle Araplar arasında bir muhabbet hasıl oluyor. Bu muhabbet hasıl olduğunda tarihe bakarsanız bir günde 800 bin çadır Müslüman oluyor. Bazı yerlerde bir günde 20 bin çadır Müslüman oluyor. Türkler arasında bu muhabbetten dolayı Araplar arasında müthiş bir sevinç meydana geliyor. Diyorlar ki bundan sonra Türkler Doğu'yu Müslüman yapacak, biz de Batı'yı Müslüman yapacağız derken Türkler Çinlerden bıktıkları için, yani o Türkler sürekli savaşlardan tam tersine Doğu'ya gitmek yerine Müslümanların olduğu Orta Asya'ya doğru, Orta Doğu'ya doğru vesaire oraya doğru göç etmeye başlıyorlar ve ondan sonra bildiğimiz Anadolu Türklerin ele geçirmesi vesaire hadise onlardan devam ediyor. Dolayısıyla buradaki Türklerin zorla Müslüman yapılması vesaire diye bir şey yok. Müslüman zorla yapılan yerler vardır ya, bu mutlaka olur. Tarihin içinde mutlaka birileri tutup zorla yapmıştır. Eskiden çünkü bu şeyler vardı. Fakat Türklerin yapısında biraz değişiklik var. Bunu hepimiz biliyoruz. Böyle zorla olduğunda bu daha sonra patlak veriyor bir şekilde. Evet, olan ufak tefek yerler vardır. Her yerde vardır ama yani genel itibariyle Türklerin Müslüman olması ve bu kadar İslamiyet'e sahip çıkmalarından anlaşılıyor ki bu mesele zorla olmuş olamaz. Çünkü zorla olduğunda, ki mesela yani bunun şu andaki devletlerden bir tanesi, ben adını söylemeyeyim, hakikaten İslamiyet eliyle devletleri ve saltanatlara parçalandığı için bugün bile hala İslamiyet'e düşmandır. Ama dikkat edersek Türklerin İslamiyet'e düşmanlık bir tarafa tamamen temsilcisi haline gelmeleri gösteriyor ki bu tamamen kalbi bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.